Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere özel soslu fırında sebze kebabı tarifim var. Hazırlaması son derece kolay ve pratik olan bu güzel yemeği nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Evet, fırında sebze kebabı hazırlıyoruz bugün. Soğanımız, 2 adet patates, domateslerimiz, kabak, biber kullanacağız arkadaşlar. İsterseniz daha fazla da sebze ilave edebilirsiniz. Patlıcan ilave edebilirsiniz. İlk aşamada patatesleri şöyle ince ince doğruyoruz. Daha önceden kabuklarını soydum, hazırladım. 2 adet patates doğruyorum. Eğer yetmezse biraz daha doğrayacağım daha sonra. Kabaklarım var burada benim. Kabaklarımı daha önceden yıkadım. Şöyle kabuklarını bıçağın ucu ile sıyırıyorum. İsterseniz hiç kesmeyebilirsiniz de kabuklu olarak da doğrayabilirsiniz. Saplarını aldıktan sonra aynı şekilde kabakları da ince ince doğruyorum. Üç adet kabuğu doğradım arkadaşlar. Hepsini doğramıyorum ki fazla kalmasın, ziyan olmasın. Eğer yetmezse tekrar doğramaya devam edeceğim. Biberleri doğruyorum. Şöyle uzun uzun ince ince gördüğünüz gibi halka halka biberleri de doğruyoruz. Evet, bugün fırında sebze kebabı yapacağız arkadaşlar. Et yok bu tarifte. Çok kolay hazırlaması, pratik bir tarif. Bir adet soğanım var. Benim soğanım büyük. Ortadan ikiye keserek dilimleyeceğim. Eğer ufak soğan doğrarsanız hiç kesmenize gerek yok. Büyük olduğu için ölçülere uyması için ben kestim ortadan. Şöyle ince ince soğanı da dilimliyorum. Evet, soğanımızı da dilimledik. Sıra geldi domateslere. Domatesin kabuğunu alıyorum, ucundan sap kısmını kesiyorum. Şöyle onları da aynı şekilde dilimliyorum. Dediğim gibi havuç ilave edebilirsiniz. İsterseniz patlıcan ilave edebilirsiniz. Evinizde daha başka sebzeler varsa ilave edebilirsiniz. Evet, domatesleri de doğradım. Şimdi sıra geldi kebabımızı hazırlamaya. Şöyle birkaç patates koyuyorum ki dizmesi kolay olsun, yıkılmasın yanlarına. Daha sonra alacağım tabii ki de. Bir adet kabak, bir adet patates, bir domates, bir soğan olarak diziyorum. Biberleri koymayacağım. Biberleri daha sonra aralarına ilave edeceğim. Ufak oldukları için aynı şekilde durmayacakları için daha sonra aralarına ilave edeceğim. Bir ondan bir ondan sıralayarak tepsimi dolduruyorum. Daha ufak bir fırın tepsisine yapacaksanız malzemeleri azaltın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel görüntü, muhteşem oldu. Biberleri de şöyle aralarına koyuyorum. Kalan birkaç adet kabak kalmıştı. Onları da aralarına bırakacağım. Ziyan olmasın. Ve kebabımızı hazırlama aşaması şu anda dilimleme aşaması, tepsimize yerleştirme aşaması bitti. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Evet, sebze kebabımızın sosunu hazırlıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağı döküyorum kabımın içine. İstediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, çiçek yağı hiç fark etmez. Üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Tuz ilavesini istediğiniz gibi ağzınızın tadına göre ayarlayın. İyice çırpıyoruz. Su ilave etmiyoruz. Sadece yağ ile güzelce çırptık sosumuzu. Şimdi bu sosu hazırlamış olduğumuz sebzelerin üzerine şöyle kaşık ile gezdiriyorum. Bakın her yerine gelecek şekilde su ilave etmedim hiçbir şekilde arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sosunu da ilave ettik. Fırına girmeye hazır. 200 derece fırınımı daha önceden hazırladım, ısıttım. Şimdi üzerine bir yağlı kağıt seriyorum arkadaşlar. Hemen fırına girerken daha yanmaması için 15 dakika yağlı kağıt üzerinde olarak pişireceğim.
Daha sonra yağlı kağıda alacağım. Açık olarak pişireceğim. Evet, pişmek üzere fırına götürüyorum. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi yağlı kağıdı üzerinden alıyorum. Yanmaması için bu işlem arkadaşlar. Tekrar fırına götürüyorum. 25 dakikada fırında tekrar tuttum. Gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadım. Birazcık kızarmaya başladığı zaman fırından aldım. Ve sebzelerimiz pişti arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.